Düşünsene, mutlak bir gücün zirvesindesin. Yani tek bir dudağının hareketiyle kıtalar falan yer değiştiriyor, devasa ordular harekete geçiyor. Ama aynı gücü korumak için kendi öz evladının ölüm fermanını imzalamak zorundasın. Ya düşüncesi bile insanın nefesini kesiyor gerçekten. Değil mi? Yani sen olsan bu bedeli öder miydin mesela? İzlerken eminim sen de defalarca bu soruyu kendine sormuşsundur ekran başında. Bugün seninle tam da bu karanlık ve hani o boğucu ikilemi televizyon ekranlarına taşıyan o devasa yapımı konuşacağız. Türkiye'de dizi sektörünün DNA'sını sonsuza dek değiştiren o meşhur dizi. Kesinlikle Muhteşem Yüzyıl'ı masaya yatırıyoruz. Ama hani öyle tarih kitaplarındaki gibi sıkıcı bir şekilde değil. Kılıçların değil, fısıltıların imparatorluğunu kurcalayacağız bugün seninle. Ki bence asıl yıkıcı olan da o fısıltılar zaten. Yani bu yapımın en büyük alameti farikası o. Tarihe böyle devasa bir mercekle çok yukarıdan bakmak yerine o merceği alıp doğrudan insan psikolojisine çevirdi. Kapalı kapılar ardındaki o klostrofobik güç savaşları falan Aynen öyle. İktidarın o insanı yiyip bitiren doğasına odaklanmasıydı bence asıl olay. çok doğru. Yani yıllarca bize tarih hep haritalar, işte kırmızı oklar, fethedilen kaleler falan üzerinden anlatıldı okulda falan. Sonra birden bir dizi çıkıyor ve diyor ki, hayır, ben sana Osmanlı İmparatorluğu'na en ihtişamlı 46 yılını yaşatan Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatacağım. Ama onu o büyük meydan savaşlarından çok sarayın koridorlarına hapsedeceğim diyor. Evet. Hatta ilk başta nasıl yani koca padişah sürekli haremde miydi falan diye böyle bayağı bir itiraz yükseldiğini çok iyi hatırlıyorum ben o dönem. Ya o eleştiriler çok yapıldı tabii. Yapıldı ama aslında dizi bize daha ilk sahnesinden kuralını çok net koyuyor, değil mi? Koyuyor tabii çünkü hikayenin derdi jeopolitik bir belgesel falan olmak değil. Yani kusursuz işleyen o devasa devlet makinesinin kaputunu açıp o çarkların arasında ezilen insanları göstermek asıl mesele. Hı hı. Dizide o madalyonun ön yüzünü yani Rodos fethini ya da işte tarihin en kısa süren savaşı olan Mohaç Meydan Muharebesi'ni falan görüyoruz elbette. Savaş sahneleri var yani yok değil. Var var, hakkını yemeyelim, bayağı da iyi çekilmiş sahnelerde onlar. Evet ama odak noktası her zaman o devasa kararların alındığı zihinler oldu. Yani o gücün merkezinde olmanın getirdiği o korkunç izolasyon hissi. İşte o izolasyon hissi daha ilk açılış sahnesinde direkt yüzümüze çarpıyor zaten. Şehzade Süleyman ormanda avlanıyor. Sadece atının üzerindeki genç bir adam o an için. Sıradan biri gibi neredeyse. Aynen derken önü kesiliyor ve Silahtar Ketudası Süleyman Ağa, Piri Mehmet Paşa'dan o kritik haberi getiriyor. Babası Yavuz Sultan Selim'in vefat ettiği söyleniyor ve yola revan olmalı deniyor. O an her şey değişiyor işte. Kesinlikle ben orada hep şunu düşünmüştümdür. Ya neden hikaye Süleyman'ın şehzadelik yıllarından ya da babasıyla olan o ilişkisinden başlamıyor da direkt bu kopuş anıyla, bu ölüm haberiyle başlıyor? Çünkü o haber Süleyman'ın bir birey olmaktan çıkıp resmen devlete dönüştüğü saniyedir. Süleyman'ın tahta çıkış süreci hani çok enteresan bir psikolojik altyapıya sahip aslında. Nasıl yani? Şöyle düşün, Yavuz Sultan Selim'in diğer 3 oğlu yani Musa, Orhan ve Korkut zaten daha önce hayatlarını kaybetmişler çeşitli saldırılarda. Hı hı. Yani Süleyman'ın o taht yolunda mücadele edeceği, savaşacağı ya da rekabet edeceği hiçbir kardeşi yok. Kardeşsiz bir yükseliş. Yani düşünsene taht kavgasının olmaması dışarıdan bakınca büyük bir şans gibi, bir piyango gibi duruyor. Oh ne rahat rakip yok diyorsun. İlk bakışta öyle görünüyor tabii. Ama dizide Süleyman'ın hani o kardeşlerime hasret büyüdüm demesi var ya, o laf aslında o güvenliğin ne kadar yalnızlaştırıcı ve ağır bir bedeli olduğunu gösteriyor bence. Kesinlikle. Çok ağır bir travma aslında. Bir de annesi Hafsa Ayşe'nin ona o padişah kaftanını giydiği an var. O avluda yürüyerek tafta çıktığı o an görsel olarak gerçekten bir şölendi, çok görkemliydi. Ama bir yandan da şey hissiyatı veriyor. Ya her şey fazla pürüzsüz değil mi? Değil mi? Kocaman imparatorluk ve sıfır itiraz. Aynen. Koskoca imparatorlukta kimse mi bu yeni, bu kadar genç padişaha itiraz etmiyor diyorsun içinden. İşte pürüzsüz görünen o yüzeyin altında tam bir cadı kazanı kaynıyor aslında. Hatırlarsan orada devlet erkanı toplanmışken paşalardan biri diğerine fısıldıyor. Cafer Ağa karakteri o İlker Aksum'un oynadığı. Evet evet, o sahne çok gergin bir sahneydi. Diğerleri
İşte Sultan Süleyman iyi ki tahta çıktı yoksa felaket olurdu sonumuz falan derken Cafer Ağa o karanlık ihtimali dillendiriyor hemen. Doğu illerinde sürgünde olan payitahta girmesi yasaklı Uveys'i hatırlatıyor onlara. Yani Sevim'in o diğer oğlunu. Evet, resmen o varken Süleyman'ın işi o kadar da garanti değil demeye getiriyor alttan alta. Fesatlık yapıyor orada. Aynen öyle. Bu saraydaki o meşrumiyetin ne kadar kırılgan bir buz tabakası üzerinde durduğunu gösteriyor bize. Zaten Cafer Ağa'nın o sözlerine başka bir paşanın Yunus Emre'den alıntı yaparak verdiği bir cevap var. O tam bir devlet aklı refleksidir. Neydi o laf? Laf ola pire savaşı, laf kula kestire başı. Yani lafının ehemmiyeti yok, laflarına dikkat et diyor. Çok iyi bir ayar sahnesiydi gerçekten. Resmen zımnen diyor ki karşında artık devleti eline almış biri var. Boynunu vurulmasını istemiyorsan çeneni kapat. İktidarın biatla mühürlendiği o an, o herkesin sıraya girip kaftan öpme sahnesidir ama o biatın altında her zaman bir şüphe yatar. İşte dizi bunu çok iyi veriyor. Bir de tabii madalyonun diğer ucu var, Avrupa'nın bakışı. Aynı anlarda Yavuz'un ölüm haberi ta Vatikan'a, Papa'ya kadar ulaşıyor. O sahne var ya. Yavuz 8 yıl tahtta kalmış ama sanki 80 yıllık iş yapmış bir figür onlara göre. Halifeliği getirmiş, hazineyi ondan sonra kimsenin dolduramayacağı kadar silme doldurmuş. Vatikan haberi alınca inanılmaz küstah bir yorum yapıyor. Yavuz aslandı gitti, Süleyman bir kuzu. Aynen öyle, Süleyman bir kuzu diyor. Bu var ya, tarih boyunca yapılmış en büyük stratejik okuma hatalarından biridir. Vatikan, Süleyman'ın o şairane ruhunu, o sakinliğini, dingin sessizliğini tamamen zayıflık zannediyor. Halbuki adamın içindeki fırtınalardan haberleri yok. Yok tabii, Avrupa devlet gücünün sadece böyle bağırarak, kükreyerek falan gösterilebileceğine inanıyor. Oysa gerçek güç ne kadar sessiz ve derinden hareket edebildiğinle ölçülür. Vatikan o kuzunun aslında kükremeyen bir aslan olduğunu çok kısa sürede çok acı bir tecrübeyle öğrenecek sonradan. Peki ya Avrupa Süleyman'ı bir kuzu sanarken dizinin tam o anlarında, ikinci dakikasında falan bir geminin o karanlık ambarında saraya doğru getirilen o vahşi aslana ne demeli? Alexandra. Sonradan tüm dünyayı titretecek olan, adını tarihe kazıyacak olan Hürrem. Düşünsene sen ekran başında böyle ihtişamlı parlak bir taht töreni izliyorsun. Hemen ardından kamera geminin dibindeki o hasta bitkin köşesinde ölmeyi bekleyen bir köleye dönüyor. Çok keskin bir geçiş o. Arkadaşı Maria ona yardım etmeye çalışıyor ve birden o hasta bitkin sandığımız kız patlıyor. İçmeyin şu pis Osmanlı çorbasını, açlıktan ölsem dahi içmem diye bağırıyor. Sonra da askerin üzerine yürüyor. Aynen. Askerin üzerine yürüyor, okkalı bir tokat yiyor, yetmiyor, bıçak çekiyor adama ve en sonunda direğe bağlanıyor. Ya bu sahne bize karakter hakkında resmen bağırarak bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Karşımızda öyle kaderine boyun eğecek, köşesinde sessizce ağlayıp uysal bir cariye olacak biri yok. Çok sağlam, aşırı çetin ceviz bir karakter var diyor dizi bize. Kesinlikle. O sahnenin asıl gücü, karakterin hayatta kalma güdüsünün ne kadar evcilleştirilemez olduğunu göstermesinde yatıyor bence. O sıradan bir isyan falan değil. Kendi yok oluşunu reddeden bir canlının o saf ve ilkel çırpınışı o. Çok doğru. Peki şunu sormak istiyorum. Hani saraya geldiklerinde kadınların muayene için padişaha sunulmak üzere seçildiği o gergin bir sahne var ya. Evet, sıraya diziliyorlar falan. Orada Maria seçiliyor ama bizim Alexandra seçilmiyor. Orada ortalığı birbirine katıyor, bas bas bağırıyor ve direkt en tepeye Valide Sultan Hafsa Ayşe'nin karşısına çıkartılıyor. Nebahat Çehre'nin o muhteşem oyunculuğuyla. Ya sorma, harikaydı. Orada beni bıraksınlar yoksa kendimi öldürürüm diyerek resmen rest çekiyor Alexandra. Sence bu bilinçli bir strateji miydi o an için yoksa sadece bir delilik anı mıydı? Bence ikisi de bir tür içgüdüsel bir kumar oynuyor orada. Ama asıl kırılma noktası Hafsa Ayşe'nin ona o soğukkanlılıkta verdiği cevaptır bence. O laf çok ağırdı. Sen Sultan Süleyman'ın malısın. Yaşamana da ölmene de o karar verecek. Bir de ben diyor. Ya tüyler diken diken. Bu inanılmaz bir otorite gösterisidir. Güç dinamiği direkt kuruluyor orada. Alexandra orada sistemin ne kadar acımasız olduğunu ve hiyerarşinin en tepesindeki o duvarı ilk kez tam anlamıyla net bir şekilde görüyor. Ve o duvarı yıkmak yerine de üzerine tırmanmaya karar veriyor sonrasında. O hamama götürülürken ben hayvanlıyım diye direnmesi falan, yatakhanede o dağıtılan tek tip gecelikleri alıp yere fırlatması falan. Hep bir sistemi test etme hali var kızda. Ya eğer bunu büyük resimle bağdaştırırsak,
O gecelikleri yere fırlattığı gece aslında hikayenin tam kırılma noktasıdır. Nasıl yani? Çünkü geceliği fırlattığında oradaki görevli kadın gelip onu kemiklerini kırmakla falan tehdit ediyor ya. Fakat bunu yaparken farkında olmadan ona kurtuluş biletini de veriyor. Yani sistemin o hile kodlarını eline veriyor resmen. Ha şey diyorsun, o senin bağırdığın kadın sıradan biri değil, Kırım Han'ın Giray Han'ın kızı falan demesi. Aynen öyle. O buraya köle olarak gelmedi, sultan olarak geldi diyor. Alexandra o an o konuştuğu kişinin geçmişini öğrenince bulunduğu o karanlık çukurdan yukarıya doğru giden gizli bir merdiven olduğunu fark ediyor. İntikam ateşine resmen benzin döküyor o kadın orada. Yani düşünsene devasa ve acımasız bir holdingde işe en alt kademeden zorla başlatılmışsın ve biri gelip sana CEO olmanın gizli şartnamesini falan okuyor. Görevli kadın açıkça usludur, eğitimini al, sultan seni seçer ve ona bir erkek evlat verirsen haseki sultan sen olursun diyor. Resmen eline bir oyunun kuralları kitapçığını veriyor ya. Kesinlikle. Ve o kılavuzu ne kadar hızlı öğrenip uyguladığını da o meşhur koridor sahnesinde çok net görüyoruz. Ya o sahne, ya ben o sahnede çok eğlenmiştim. Kurallar çok net. Sultan geçerken bütün cariyeler kafasını eğecek, kimse yüzüne falan bakmayacak. Cariyeler uyarılmış kafanızı kaldırmayın diye ama bizimki ne yapıyor? Herkes yerlere kapanmışken kuralları paramparça edip Sultan Süleyman diye bağırıyor Süleyman. Ya adamın daha yüzünü bile doğru dürüst görmemiş, namından önce davranıp kendi sesini duyuruyor ve tam da adamın kollarının arasına yığılıyor bayılıp. Çok ustaca. Şunu itiraf edelim, tarihin gördüğü en iyi hesaplanmış, en riskli ama en kusursuz PR çalışması falan olabilir bu. Kendi pazarlamasını inanılmaz yapıyor orada. Ya çok doğru bir tanım gerçekten. Bu hamle sarayın o güne kadar kurulmuş olan tüm o matematiksel dengeleri bir saniyede sıfırlıyor. Ancak tabii bu satranç tahtasında sadece Hürrem yok, yani yükselmeye çalışan tek kişi o değil. Kim var başka? Hürrem'in sarayda adeta aynadaki yansıması gibi duran en az onun kadar köksüz bir figür daha var. 1505'te Parga'dan devşirilen Pargalı İbrahim, Süleyman'ın sağ kolu. Ya Pargalı'nın hikayesi de çok dramatik aslında. Kesinlikle onun hikayesinin de bu satranç tahtasında ne kadar önemli bir yeri olduğunu ilerleyen bölümlerde çok net görüyoruz. O da tıpkı Hürrem gibi en dipten en tepeye tırmanan bir figür. Evet, bir anda o yükseliyor, bir anda sarayın mevcut kraliçesi diyebileceğimiz Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran var. Hürrem bir anda bu devasa yapının tam ortasına balıklama dalıyor ve amansız bir rekabet başlıyor. Ve sonrasında olanlar Hürrem padişaha biri kız, beşi erkek, tam 6 çocuk veriyor. İnanılmaz bir demografik patlama gerçekten. Yani düşünsene, küçük yaşta ölen Abdullah'la birlikte Selim, Bayezid, Cihangir, sarayın tüm matematiği bir anda temelinden değişiyor. Şimdi senaryo gereği düşünürsek, sarayın bütün denge unsurları bir kadının bu kadar çok varis doğurmasıyla tamamen alt üst olmuyor mu sence de? Tabii ki alt üst oluyor, çünkü Osmanlı'da hayatta kalmanın tek bir formülü vardır. O da tahta çıkmak. Başka yolu yok. Yok. Var olan sistemde Şehzade Mustafa tek ve en güçlü adayken o zamana kadar, Hürrem'in bu erkek çocukları büyüdükçe bu sıradan bir aile tablosu olmaktan çıkıp resmen saatli bir bombaya dönüşüyor sarayın ortasında. Çünkü işin ucunda ölüm var. Aynen. Bu sadece kimin padişah olacağı meselesi değil, hani kimin hayatta kalacağı meselesi haline geliyor. Ve bu saatli bomba, hani dizinin bence izleyiciyi ekran başına çivileyen o en hararetli, nefesimizi kesen en trajik anında patlıyor. Şehzade Mustafa'nın boğdurulması, o idam sahnesi. O sahne var ya, Mustafa'nın idamı iktidar mekanizmasının ne kadar korkunç ve insanlıktan çıkarıcı bir makine olduğunun en net kanıtıdır bence dizide. Neden sence? Yani bu neden o noktaya geldi iş sence? Ya bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor arka planı deştiğimizde. Mustafa sıradan bir şehzade falan değildi. Tahtın doğal varisiydi. Halk ve asker tarafından taparcasına sevilen bir adamdı. Çok da yetenekliydi adam her anlamda. Öyle. Şimdi Hürrem'in cephesinden bakarsan olaya çok tarafsız bir şekilde, Mustafa tahta geçerse benim çocuklarımın hepsinin, yani Selim'in, Bayezid'in, Cihangir'in istikbali tehlikeye girecek, boyunları vurulacak diye korkuyor. Bu bir annenin en vahşi hayatta kalma refleksidir. Peki Kanuni'nin cephesi? Kanuni cephesinden bakarsan, iktidar asla ortak kabul etmez. Hele ki doğuda İran'la olan meseleler varken, ordu sürekli Mustafa'yı işaret ediyorken. Devletin bekasıyla
Evlat sevgisi çarpışıyor orada. Ve maalesef her zaman devlet kazanıyor. Ya o çadır sahnesi beni benden almıştı. Şehzade Mustafa o idam sahnesinde babasının çadırına hani sadece bir görüşme yapacağını sanarak o güvenle giriyor ya. Sonra o cellatlar üzerine çullanıyor. Çok sarsıcıydı. Çok karanlık bir sahne. Ama beni asıl donduran şey senin o gerçek hayattaki tarihi detayı vermen olmuştu bir ara. Hatırlıyor musun? Rivayetlere göre Mustafa boğdurulurken Kanuni'nin bir köşede durup Kur'an-ı Kerim okuyor olması detayı. Evet ya, o inanılmaz dondurucu bir detay. Yani bir insan kendi kanını yok etmeyi, o an çadırda oğlunun boğulma seslerini duyarken nasıl bu kadar rasyonalize edebilir aklım almıyor benim. Resmen dizide kardeş katlinin yolunu tam anlamıyla açan olay bu oldu. Bunu rasyonalize edemezsin zaten. Sadece o acıyı hani kutsal bir görevin parçasıymış gibi uyuşturabilirsin kendi içinde. İktidar denen şeyin insanı nasıl mutlak bir yalnızlığa mahkum ettiğini görürüz orada. Ve o vicdan azabının, o kopuşun ne kadar ağır olduğunu da hemen ardından çok net bir şekilde görüyoruz. Kanuni o kahredici olaydan sonra hani sanki vicdanını rahatlatacak birilerini arar gibi çocukluğunu birlikte geçirdiği süt kardeşi Yahya'yı ziyarete gidiyor. O yüzleşme sahnesi çok ağırdır. Ya Yahya'nın yüzüne tokat gibi çarpan o ağır sözleri var ya, harfi harfine aklımda. Siz benim kardeşim değilsiniz diyor adam padişaha. Benim kardeşim vicdanlıdır, merhametlidir. Siz o gün oğlunuzu değil aynı zamanda benim kardeşimi de öldürdünüz diyor. Can padişahına bunu söylemek. Düşünsene yani karşındaki adamın tek kelimesiyle kellen gidecek ama acı insana böyle bir konuşma cesareti veriyor işte. İnsanın içini yakıyor. Ya bu an felsefi bir bakışla yorumlarsak, bence Yahya'nın sözleri aslında Kanuni'nin kendi iç sesidir. Dışarıdan kimsenin söyleyemediğini, onu en iyi tanıyan kişi yüzüne haykırıyor orada. Bu yüzleşme karşı taraftan bir gözle o ateşi daha da körüklüyor aslında. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani Mustafa ortadan kalkınca her şey çözülüyor mu? Asla. Aksine son perde daha yeni aralanıyor. İktidar mücadelesi bu sefer hırslı ve gözü kara Selim ile Bayezid arasında nasıl kızışıyor onu görüyoruz. Selim ve Bayezid'in savaşı gerçekten Mustafa'nın ölümünden bile daha travmatik bir finale taşıyor hikayeyi. Kesinlikle. Ya Selim'in kardeşi Bayezid'i ve o 4 küçük yeğenini yakalatıp yan yana dizdiği sahne var ya. O travmatik sahne evet. 4 cellada emir veriyor adam orada. Karşılarında 4 cellat bekliyor. Selim emri veriyor ama bakamıyor abi, düşünsene. Yüzünü çeviriyor, gözlerini kapatıyor, kendi yeğenlerinin idama gidişine bakamıyor adam. Sistemin acımasızlığı bu işte. En hırslı oyuncularından birinin bile ruhunu paramparça ediyor, eziyor, geçiyor. O iktidar çarkı kimseyi masum bırakmıyor. Nihayetinde Kanuni Sultan Süleyman'ın da o ölümünü ve Selim'in tek başına tahta çıkışını görerek diziyi toparlıyoruz. Biliyorsun bu dizi yayınlandığı dönemde saray entrikalarına çok odaklandığı için bazı kesimlerce çok sert eleştirilmişti. Çok tepki çekti o zamanlar. Ecdadımız sürekli haremde miydi falan diye. Evet ama bence o en baştaki hani madalyonun arka yüzünü anlatma vaadini sonuna kadar tuttu ve tartışmasız çok iyi, çok unutulmaz bir iş ortaya koydu. Televizyon tarihimizde eşi benzeri yok bence. Şu soruyu akıllara kazıdı bence en önemlisi de bu. Yalnızca tek bir kişinin hayatta kalabildiği, her gölgenin bir suikastçı olabildiği, hani o kapalı kapılar ardındaki bu devasa kanlı taht oyunlarının içinde gerçekten herhangi biri sonuna kadar masum kalabilir miydi? Bence kalamazdı. Çok haklısın, kalamazdı. Sanırım hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken dizinin bize bıraktığı asıl büyük miras da bu oldu diyelim. Ufak bir hatırlatma yapalım. O zaman artık son sözlerimizle sizlere veda edelim. Artık videolarımız, hem uzun videolarımız hem de shorts yani kısa videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani her iki videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Norveççe, Özbekçe, Fransızca dahil olmak üzere 25 dilli geniş bir yelpazemiz vardır.
Ayrıca bizim aktif ettiğimiz dillerimiz dışında otomatik çeviri özelliğiyle diğer diller, mesela Çince, Endonezce, Yunanca gibi dillerde aktif, onu da söyleyelim. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın ve ihmal etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.